Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine yöresel bir lezzetle geldim. Diyarbakır'ın mutfağından Diyarbakır meftunesinin tarifini vereceğim. Bu nefis yemeği nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle 2 su bardağı suyun içine 1 su bardağı tane sumağı aldım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekledim ve sumağın ekşisini, lezzetini suya bırakmasını sağlıyorum bu şekilde. Dilerseniz kaynatabilirsiniz. Ama bu şekilde daha lezzetli olur. Burada 750 gram patlıcan var. Patlıcanları özellikle çekirdeksiz ve çok taze olanlarını seçtim. Öncelikle patlıcanları güzelce yıkadım. Daha sonra tuzlu su hazırladım. Doğramış olduğum patlıcanları tuzlu suda bekletiyorum. Mutlaka tuzlu suda bekletelim. Eğer patlıcanlar acı çıkarsa yemeğin tadını, lezzetini bozabilir. O yüzden buraya dikkat edelim. Mutlaka tuzlu suda patlıcanları bekletelim acısını bırakması için. Patlıcanlarımızı gösterdiğim şekilde en az yarım saat tuzlu suda bekletmemiz gerekiyor acısını bırakması için. Daha sonra 4 adet acı yeşil biber, 2 adet kapya biber küçük küçük doğrandı. Bir başta sarımsağı kabuklarını çıkardım, hazırladım. 2 adet orta boy domatesin kabukları çıkarıldı, ince ince doğrandı. Burada 500 gram yağsız dana kuşbaşı et var. Daha önceki tarifimde kemikli kuzu etiyle yapmıştım. Kemikli kuzu etiyle de çok lezzetli olur. Ama artık yağlı et kullanmadığımız için bu şekilde yağsız et kullanıyorum. Özellikle annem bu yemeği kaburga etiyle yapardı. Etin böyle yumuşak olan yeriyle çok daha lezzetli olur. Ama biraz yağlı olduğu için kullanmıyorum. Meftunenin eti önceden pişirilmez, kızartılmaz. Özelliği bu şekildedir. Meftunenin eti çiğ olarak konur. Bu şekilde tencerenin en altına yerleştirdim. Daha sonra tuzlu suda bekletmiş olduğum patlıcanların suyunu sıkarak etlerin üzerine yerleştiriyorum. Diyarbakır'da yazın patlıcan meftonesi, kışında kabak meftonesi yapılır. Çok meşhurdur. Görüyorsunuz taze olduğu halde bayağı bir acı kara suyunu bıraktı patlıcanlar. Üzerine doğramış olduğum yeşil biber ve kapya biberleri yerleştiriyorum. Tarifimde salça kullanmıyorum çünkü bu yemeğe salça da girmiyor. Domatesi de oldukça az olur. Orijinal gerçek meftune bu şekilde yapılır. İçine kesinlikle salça girmez ama seviyorsanız kullanabilirsiniz, fakat o zaman meftune olmaz. Başka güzel bir patlıcan yemeği olur. Şimdi kabuklarını soymuş olduğum sarımsakların üzerine 1 çay kaşığı tuz ekledim. Şimdi onu çok güzel döveceğim. Sumak suyu da hazırlandı. Rengini, ekşisini suyuna bıraktı. Süzerek ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı daha su ekliyorum üzerine. Üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Katı yağ kullanmıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığından daha az tuz ekliyorum. Tuzun miktarı tamamen size bağlı. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Bütün baharatları bu kadar. Kapağını kapatıyorum. Ocağın orta gözünü alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı en kısık ateşe getiriyorum. Yaklaşık 1 saat içinde ağır ateşte pişecektir. Bakınız pişti. Hiç karıştırmadım. Karıştırılmaz çünkü. Etlerini kontrol ediyorum. Bakınız lime lime dökülüyor. Gayet güzel pişmiş. Meftunenin sarımsağı da pişmez öncesinde.
Bu şekilde güzelce havanda dövüyorum özellikle. Tuzla beraber iyice dövüyorum. Daha sonra bir kaseye alıyorum. İsterseniz sarımsağın tamamını yemeğe karıştırabilirsiniz. İsterseniz de yemeğin suyundan biraz alıp böyle herkes kendi tabağına istediği miktarda sarımsaktan ekleyebilir. Ben şimdi onu göstereceğim. Biraz yemeğin suyundan alacağım. Sarımsakların üzerine bu şekilde sarımsağı biraz açıyorum. Dediğim gibi dilerseniz bu şekilde yemeğin üzerine gezdirebilirsiniz. Dilerseniz de tabaklara doldurduktan sonra herkes istediği miktarda bu sarımsaktan alıp tabağına ekleyebilir. Çünkü meftunenin sarımsağı da öncesinde pişmez. Şimdi tabağımıza alalım. Yanına da çok güzel sade tereyağlı bir pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz. Bakınız etleri de gayet güzel pişmiş ağır ateşte. Diyarbakır'ın en meşhur yemeklerinin başında gelen bu yemeğin gerçek orijinal tarifiyle verdim. Bu yemeği bilenler bilir. Bunun eti önceden kesinlikle pişmez. İçine de salça girmez. Bu şekilde olur. Hatta eskiden büyükler bu meftunenin rengi kırmızı olmasın diye içine bıçak koyup kaynattıklarını da hatırlıyorum ben. Çünkü kesinlikle salça girmiyor. Domatesi de az olur. Umarım sizler de benim tarifimle bu yemeği yapar, dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. Evet, dediğim gibi dilerseniz de bu şekilde sarımsağını yemeğe karıştırabilirsiniz. O kadar lezzetli, o kadar sağlıklı bir yemek ki içinde sumak suyu var ve o sumak eti o kadar güzel pişiriyor ki ve bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Kesinlikle hiçbir kızartma olmadan tamamen sağlıklı bir şekilde güzel bir yemek tarifi verdim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.